Merhaba arkadaşlar. Ben Nilay Açıkel. Köln'den sevgiler, selamlar iletiyorum öncelikle. Bugün sizlere Köln'de 2018 yılında mükemmel bir seminer vermiştim. Ondan bahsedeceğim. Aldığım notlara göre, ilerleyişe göre bakalım nelerle karşılaşacağız, nelerden konu açılacak ve nelerden bahsedeceğim sizlere. O verdiğim seminerde bilinçaltı, zihnin hipnoz kuramı, Amerikan Hipnoz Akademisi'nin verdiği verilerle beraber bilincimizin, bilinçaltımızın bizi nasıl yönettiği hakkında bilgiler vermiştim. Şimdi bakıyorum hemen. Böyle başlamıştım. Hiçbir karşılaşma şu anda olduğu gibi tesadüf değildir. Hiçbir hissetme, düşünce, bakış, algı, sezgi, hatta bunların tersi de tesadüf değildir. Alışveriş yaptığınız market, yemek yediğiniz restoran, su içtiğiniz çeşme, bu görmüş olduğunuz orkide çok güzel açmış değil mi? Bugün bana arkadaşlık ediyor burada. Yürüdüğümüz kaldırım ve oradan sanki yabancıymış gibi geçen insanlar, tesadüf gibi görünen karşılaşmalar, yolu sorduğumuz herhangi biri, hafifçe çarptığımız insanlar, bize gülümseyen küçük bir çocuk, önümüzden aniden uçuveren bir kuş, gün boyu yaşadığımız en basit olay bile bize fiziksel ve zihinsel, ruhsal ve duygusal bir tetikleyici. Küçük ya da büyük. Bazen hiç hesapta olmayan durumların içine de ister istemez çekilebiliyoruz değil mi? Hayal bile etmediğimiz olayları yaşarken bir anda hiç hayal edemeyeceğimiz şeylerin içinde buluyoruz kendimizi. Evet, hem öğretmeniz bu hayatta hem de öğrenciyiz her ilişkimizde. Doğduğumuz aile, gittiğimiz okullar, sıra arkadaşımız, sevgilimiz, eşimiz, çocuğumuz. Her ilişki farklı bir yönümüzün aynasıdır. Ve bizler de onlar için birer aynayız. Muhteşem değil mi? Farkındalığımız yükseldikçe durumları ve ilişkileri yaşarken kendimizi ve yaşadığımız olayları gözlemlemeye başlarız. Ve eğer yaşadıklarımıza yüksek iradeyle, yüksek idrak ve anlayışla bakabilmeyi başarabilirsek, o ilişki ya da durumu nasıl yaşadığımızı, ne için yaşadığımızı kavrarız. Şimdi Amerikan Hipnoz Akademisi'nin şöyle küçük çizmeye çalıştım. Yazımında ne kadar kötü olduğunu görüyorsunuzdur. Artık idare edin. Bakın, bunu beyin olarak düşünürsek bilincimiz, bilincimizi oluşturan burada mantık, çevre, karar vermelerimiz bilincimizi oluşturuyor. Burası bilinçaltı, o bilinmeyen nokta. Bilinmeyenleri buraya yazmışlar. Ve burası da ilkel alan. Ters görüyor olabilirsiniz ama ilkel alan. Şimdi bunu bize birazdan daha iyi açıklayıcı olacağım size. Bilinç, insanın kendisini ve çevresini, olup biteni tanımlama, algılama, kavrama ve fark etme yetisidir. Bilinç, kişiyi kişi yapan şeydir. Ne kadar mantıklı insan deriz, ne kadar bilinçli bir insan deriz değil mi? Ruh bilim terimi de algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme sürecidir. İnsanda bilinç dışı olmakla birlikte kapsamında onların istendiği zaman bilincine çağrılabildiği zihin bölgesi, yani kişide bilince inmeyen
olayların geçtiği varsayılan iç. İlk izlenimin bilinçaltı etkisi sürüp gider. Bir de tabii ki neler vardır? Yüksek benlik ve üst benlik. Bizim temel varoluşumuzun amaçlarından biridir. O benliğe, yüksek bilince ve üst benliğe ulaştığımızda dünyevi her arzu yok olur. Şimdi bir bebek hiçbir şey bilmeden nasıl anneden süt emmeyi bilir? Değil mi? Neden karanlık korkusu hepimiz için hala geçerlidir? Neden yılanı hiç bilmesek de ondan korkarız? Bunu sadece içgüdüsel veya rastlantısal bir şey olarak düşünmek ne kadar doğrudur? Mesela Mısır piramitleri ile Maya ve Aztek tapınakları arasındaki benzerlikler nasıl oluştu? Bilinen tarihte Mısırlılarla Amerika kıtası arasında hiçbir ticaret yoktu. Ama bu tapınakların birbirine o kadar benzediği ortaya çıktı. Bizi kimler yönetiyor? Bizi yöneten 3 tane kontrol mekanizması var. Neyle yönetiliyoruz? Yani zihin nasıl yönetilir? Kim yönetiyor zihnimizi? Bugün bunun farkına varacağız. Birincisi üst benlik. İkincisi bilinç. Üçüncüsü de bilinçaltı. Hep duymuşsunuzdur. Bizi kontrol eden 3 tane üst var. Ve bunlar dönem dönem hükümet gibi düşünün. 3 tane hükümet var. Dönem dönem böyle iktidara gelip gidiyorlar. Bazen bizi birincisi yönetiyor, bazen ikincisi yönetiyor. Bu 3 hükümet arasında gidip geliyoruz. Mesela bilinçaltı bizi nasıl yönetiyor? Bilinçaltıyla konuşan insanlara örnek vererek başlayalım. Bilinçaltıyla konuşan insanlar şunları söyler. Sen suçlusun. Senin yüzünden başımıza bunlar geldi. Sen bıraktın. Sen aldattın. Sen terk ettin beni. Sen kötü birisin. Ben çok iyi davrandım. Hep benim başıma gelir. Hep beni bulur. Başka, ben doğuştan böyleyim. Zaten anam babam da fakirdi. Biz de böyle büyüdük. Zaten ben kısa boyluyum. Ve şişmanım. Hiç kimse beni beğenmiyor. İptal ediyorum ama örnek veriyorum sadece. Bu bilinçaltıyla konuşan insanlara örnek. Yani genelde kurban psikolojisiyle yaşayan insanlar. Her zaman haklı çıkma çabası veriyorlar. Onlar her zaman haklı hissediyorlar kendilerini. Ama aynı zamanda da kurbanlar. Bu sebepten dolayı da yalan söylerler. İftira atabilirler. Ya da suçlarlar. Çünkü bilinçaltı insanoğlunun yaratıldığındaki, biraz önce gösterdim, ilkel alanı yansıtır. Bu insanlar bilinç ve üst benliğin kontrolünü kaybettiği için, bu ilkel alanda oldukları için görüyorsunuz çok fazla sevgiye ihtiyaçları vardır. Bu insanlar için çok fazla sabır gerekir. Ne yaparsanız yapın, bilinçaltıyla konuşan bir insana seni seviyorum dediğinizde sizden şüphe eder. İnanmıyorum der. İstediğiniz kadar hediyeler alın, konuşun. Fakat size söyleyeceği şey inanmıyorum olacaktır. Çünkü o ilkel alanda bilinçaltı etkisiyle yaşayan birisi.
Bilinçaltını yönettiği insanlarda ticari kaygılar olur, gelecek korkusu olur. 20 kişiye şunu satayım da para kazanayım. Kim benimle zaten ticaret yapar ki? İşim zaten kötü. Battık bittik zaten. Başaramadım. Ben yalnızım. Günah keçisiyim. Ya dışarıya suçlar ya da kendini suçlar. Şimdi çevrenize bir bakın arkadaşlar. Bilinçaltıyla konuşan kaç kişi var? Şöyle bir bakın. Hem kurban psikolojisinde olacak, hem sizi suçlayacak, hem kendisini kurban gibi görecek. Bittik battık. Günah keçisi gibi. Zaten ben kazanamam. Ben zaten kaybetmişim diyen bu tarz kaç tane insan var çevrenizde? İnsanlığın %90, %95'i bilinçaltı hükümdarlığında yaşıyor. Onlarla konuşuyor. O hükümdarlığın emri altında konuşuyor. Bilinçaltı gerçek değerlerini bulmamaları için onlara korku enerjisi veriyor. Bilinçaltının farkında olmayan insan başına gelen her şeyi de kader sanıyor. İşte burada yanılıyorlar. İnsanları kırmaktan da korkuyorlar. Çünkü onları hiçbir zaman anlayamayacaklarını düşünüyorlar. İlişkilerinde her zaman problem yaşıyorlar. Problem yaşamadıkları bir ilişki yok. Ya terk ederler ya da terk edilirler. Kendi içlerinde yıkılmış insanlardır. Ama para, mevki ile kendileri her daim kendilerini güçlü göstermeye çalışırlar. Maskeleri gönlünden gelerek maskesini bir kenara koydukları zaman da bu olaylar çözümlenir. Ama size ben tamamım, ben arındım, ben çok değiştim, ben çok güzel bir meditasyon dinledim, oh kendime geldim gibi mükemmelim, iyiyim derler fakat kendi içlerinde bu problemleri çözmekten kaçarlar. Eğer çözmek isterse problemini kurduğu tüm düzen bozulur. Çünkü kendine bir dünya kurmuştur. O her an bozulur korkusuyla, o bilinçaltının ona yansıttığı korkularla kendi düzeninin bozulmaması için kendi problemini çözmekten kaçarlar. Bize gelen danışan insanların 2-3 saat sohbetinden sonra bilinçaltının mı ona hükmettiğini, bilincin mi ona hüküm ettiğini anlayabiliyoruz. Çünkü ya eşlerini suçluyorlar, ya arkadaşlarını, kardeşini, çevresini, nişanlısını, sevgilisini, yani sürekli suçlama halinde. Tabii ki bazı sorunlarda karşı taraf büyük bir ihtimalle suçlu olabiliyor. Ama her konuşmasının altında sadece bilinçaltıyla konuşuyor mu, konuşmuyor mu bunu tespit ediyoruz. Tesbih ediyorum dedim. Tesbih etmek diye bir şey vardı galiba. Evet. Şimdi burada zihni anlatıyoruz bugün. Gördüğünüz gibi. Bilinç, zihin. Harika. Bazı insanlar diyoruz çok mantıklı, çok akıllı, bilinçli bir insan. Hep de bilinçli insan olmaya çalışıyoruz değil mi? Bakalım bilinç neymiş? Bu zihnimiz, bilincimiz, bu kişi o kadar kurnazdır ki. Öyle böyle değil. Akıllıdır. Mantık insanıdır. Hep şunu duyarsınız. Bana mantıklı gelmedi. Bu bana hiç mantıklı gelmedi. Benim mantığıma göre bu doğru. Sevgi yoktur. Bir insana yardım ediyorsa bunun mantıklı bir sebebinin olması gerekir.
Ve bunun bir bedeli, bir karşılığının olması gerekir. Aklı, beyni ve düşünceleriyle çok mükemmelliyetçidir. Her zaman kendi fikrinin doğru olduğunu size yedirmeye çalışır. Fikir çatışmaları ve zihinsel oyunları ile bu kişiliğini size yansıtır. Ve bir toplulukta o kişiyle konuştuğunuz zaman hiç şansınız yoktur. Sizi şahmat etmeye çalışır. Sadece haklı olduğunu kanıtlamak için. Ve bunu başarır da. Karşı tarafın bütün açıklarını anında tespit eder ve zihin oyunlarıyla zekası üstün derecede olduğu için sizi şahmat eder. Fakat ileri yaşlarda bu insanlar sadece biz bilinçliyiz, çok mantıklı, sürekli kafamı çalıştırarak ben bu yerlere geldim diyen insanlar ileri yaşlarda ciddi problemler yaşarlar. Çünkü beden bu kadar aktivasyona hazır değildi ve çok fazla yüklenme olduğu için beden bu kadar fazla aktivasyona dayanamıyor. Sizi ciddi hastalıklara ve problemlere doğru götürür. Bilinçaltı ile konuşan birileri varsa hiçbir zaman tartışmaya girmeyin. Çünkü ne yaparsanız yapın, sizi suçlamaya çalışacak. Bilinçle konuşan bir insanın farkına vardığınız zaman da onunla da hiçbir zaman tartışmaya girmeyin. Çünkü ne yaparsanız yapın haklı çıkacak. Çok zeki çünkü. Kendine akıllı olduğunu sanıyor. Ama kendine akıllı da olsa o kadar çok yoruyor ki o an akışta, sohbette o ortamın gidişatına ayak uyduramıyor. Sürekli zihni çalışıyor ve kendisini çok yoruyor ciddi anlamda. Ego ve korku ile yaşayan insanlar sürekli mantığını çalıştırır. Size her zaman ben iyiyim, arındım, temizlendim, mükemmelim derler. Zihin her şartta mükemmeldir. Mükemmel giyinir, mükemmel makyaj yapar. Ama senin canına da okur. Çok akıllı insanlardır. Sevgi yoktur. Her şeyin bir karşılığı olduğunu düşünürler. Bilinçle yaşayandan bahsediyorum. Bakın burada göstermiş olduğum biraz önce bilinçaltından bahsettim. Şimdi bilinciyle bu beynimiz bilinçle yaşayan insanlar. Evet çok akıllı insanlar dedik. Bunlarda sevgi yoktur. Unutmayın arkadaşlar. Her şeyin de bir karşılığı vardır. Eğer sana yardımcı olduysa bunun mutlaka bir karşılığı vardır. Çünkü bu çok mantıklıdır ona göre. Zihin sürekli çalışıyor. Bir de üst benlik vardır. Bunu duymuşsunuzdur. Üst benliğiyle yaşayan insanlar. Görmüşsünüzdür de. O insanlara baktığınızda böyle içiniz böyle çok rahatlar. Bakalım hangi notları almışım. Üst benlikte yaşayan insanlar sakin ve huzurludur. Yanlarından ayrılmak istemezsiniz. Onların yanındayken konuşmasanız bile rahatlarsınız. Size huzur verirler. Girdiği ortamın enerji kaynağı gibi bir şeylerdir. Sevgi doludur. Affedici yapıları vardır. Sanki yaratanın küçük ruhsal temsilcileri gibi. Ne kadar güzel not almışım. Yaratanın küçük ruhsal temsilcileri gibi. Üst benlikte yaşayan arkadaşlar. Bunlar da dünyevi bağlantılarını kuramadıkları için yani sürekli ilahi boyutta yaşadıkları için dünyevi hayattan kopmuş şekilde sosyal bir sıkıntıya düşerler. Neden? Ticari anlamda sıkıntı yaşayabilirler. Üst benlik ve zihin
bir arada olmasıyla mucizeler dolu bir yaşam meydana gelir. Üst benliğin koşulsuz, şartsız sevgisi ve kabulü ile mükemmel bir zihin bir araya gelmesiyle yaşantınızda mucizeleri hayatınıza çekersiniz. O zaman ne yapacakmışız? Bilinçaltı arınmaları yapmamız gerekiyor. Çünkü bilinçaltımızda bildiğimiz, bilmediğimiz, dinlemediğimizi düşündüğümüz bazı olayları bile bilinçaltımız her şeyi kaydediyor. O yüzden bizim üst benlik ve zihnimizi bir araya getirip bilinçaltımızı da temizleyip arındırıp güzel bir kombinasyonlarla mükemmel, mucizevi bir hayatı kendimize çekme olasılığımız %100. Evet, bakalım ne diyormuş. Şimdi bazı örneklerle şöyle yapmışız. Bilinçaltı ile konuşan arkadaşlar, şöyle bir şey duyabilirsiniz o insanlardan. Of ya, para var ya, para bana çok zor gelir kardeşim ya. Arkadaşım gerçekten bana bir türlü gelmez yani. Şanssız ya. Bilinçaltı diyor. Zihin, çok çalışmam lazım. Çalışacağım, başaracağım. Beni kimse geçemez. Çünkü zihnin kontrolünde, hükümdarlığında. Üst benlik, ben akıştayım. Bana her türlü kaynaktan para gelir. Ben bolluk ve bereket içindeyim der ama sosyal hayatta, ticari konularda sürekli yukarıyla üst benliğiyle bağlantıda olduğu için işlerinde başarılı olamayabilir. Bunun dengesi çok önemli. Bilinçaltıyla konuşan arkadaşlar der ki, ben haklıyım, o suçlu. Zihin der ki, ben mükemmelim, karşımdaki bana göre değil. Üst benlik der ki, karşımdakini koşulsuz şartsız seviyorum. Onunla birlikte olmaktan mutluyum. Bilinçaltı dışarıya kendini başarılı gösterir ama başarısızdır. Zihniyle konuşan arkadaşlar, ben her şartta başarılıyım ve sizi şahmat etmek için buradayım. Öyle der. İçindeki sesleri diyor. Üst benlikle konuşan arkadaşlar, ben doğal halimle başarılıyım. Akışa da güveniyorum. Hiçbir şey de yapmama gerek yok. Öyle akışta kalayım. Olmaz. Bizim kültürel yapımıza da uygun değil. Hareket berekettir. Hareketli olmamız gerekiyor. Aklımızı, zihnimizi, ruhumuzu, kalbimizi, bunların hepsini dengede kullanırsak başarılı olabiliriz. Şimdi arkadaşlar, bu kadar örnekten sonra şu an ne düşündüğünüze bir dikkat edin. Olumlu mu? Olumsuz mu? Ve yarın o düşüncenin sizi biçimlendireceğinden emin olun. Farkında olun. Ve unutmayın, doğru düşünceler sadece neyle olur? Kalple olur. Kalbimizle, zihnimizle, üst benliğimizle, bunların dengesiyle beraber. Tek bir iyileşme süreci var. İnanç. İnancınızı hiçbir zaman yitirmeyin. Başarılı olacağınıza, mükemmel, hayat kalitesi, konforlu, yüksek, eğitim dolu, ne bileyim, ne istiyorsunuz? Başarılı, şanslı, güzel ilişkiler içinde, güzel arkadaşlar, çevre içinde bir hayatı ancak inancınızla, başarabilirsiniz. İnancınız ne kadar güçlüyse başarınız da o kadar fazla olur. Tek bir iyileştirici güç vardır. Değil mi? O da biraz önce anlattığım gibi bilinçaltı. Bakın burada da %88'i görüyor musunuz? %88'i buradan başlıyor bilinçten.
bilinmeyenler, başka yerlerden gelen negatif, pozitif, olumlu, olumsuz kayıtlar, ilkel alan, burası %88'i zihnimizin. Bilinçaltını bu yüzden temizlememiz gerekiyor, arındırmamız gerekiyor. Yanlış korku kalıplarından, yanlış düşünce kalıplarından, bu zamana kadar öğrenmiş olduğumuz yanlış, negatif, olumsuz, yaşamış olduğumuz ne varsa o yüzden temizlememiz gerekiyor. Burası bizim beynimiz. Kullanabildiğimiz zihin alanı bu kadar. Bunların hepsini ne yapmamız gerekiyor? Dengede, temizlenmiş, arınmış. %88'i temizlenip arındırdığımız zaman iyileştirici tek güç inanç ve bilinçaltı. Evet, bugünlük bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.